Güç nasıl ölçülür? Dolarla mı? Altın külçeleriyle mi? Unutun gitsin. Gerçek güç rakamlarda gizlidir. 200 yıl boyunca 5 farklı ulusun kalbinde tek bir finans sistemi inşa ettiler. Warburg'ların gücü işte o rakamlarla ölçülüyordu. Ama bu sadece kar ya da kazanç meselesi değildi. Milyonlarca doların, binlerce parçalanmış ailenin ve 6 milyon canın gölgesinde yazılmış bir hikayeydi bu. Warburg'ların hikayesi. Hayatta kalmanın bedelini ödeyen bir ailenin destanı. Onların gücü hırstan değil, yüzyıllar süren baskıdan doğdu. Köşeye sıkıştırılmış bir halkın zekasından filizlendi. 16. yüzyılda dünyanın ticaret kalbi olan Venedik'te başlıyor her şey. Yahudi tüccarlar şehrin duvarlarla çevrili dar bir bölgesine zorla yerleştirildiler. Dünyanın ilk gettoları. Toprak sahibi olmaları yasaktı. Çoğu ticarete girmeleri bile. Onlara kalan tek alan vardı. Finans. Fiziksel olarak hapsedilmişlerdi ama zihinleri keskinleşti. Getto, bir hapishane olduğu kadar bir okuldu. Bir kuluçka makinesi gibi. Venedik'in yıldızı sönünce Warburg ailesi kuzeye, Almanya'ya geçti. Warburg adındaki küçük bir kasabaya yerleştiler ve soyadları o kasabanın adından miras kaldı. Buradaki hayat daha da zordu. Vatandaş değillerdi, korunan Yahudilerdi. Bu ünvan kulağa hoş gelse de gerçekte yerel lordların malı sayılıyorlardı. Yaşayabilmek için bile vergiler ödemek zorundaydılar. Ama pes etmediler. Küçük krediler verdiler. Her işte dürüstlükleriyle güven kazandılar. Ve sonunda 18. yüzyılda Hamburg'a ulaştılar. Hamburg, burası prenslerin değil, tüccarların şehriydi. Kim olduğunuz değil, ne kadar kazandığınız önemliydi. Finans konusunda ustalaşmış bir aile için tam anlamıyla vaat edilmiş topraklardı. 1798'de Napolyon'un Avrupa'yı altüst ettiği günlerde Moses ve Gerson Warburg kardeşler Mem Warburg & Co.'yu kurdular. İmparatorluklar çökerken onlar yükseliyordu. Hükümetleri finanse ettiler, gemileri sigortaladılar, para piyasalarını ustalıkla yönlendirdiler. Sanayi devrimi geldiğinde Warburglar artık Almanya'nın finans motoruydu. Sadece para vermediler, bir ülke inşa ettiler. Demir yolları, çelik fabrikaları, donanma, hepsi onların finansıyla büyüdü. 1871'de Alman İmparatorluğu birleştiğinde Warburglar zirvedeydi. Kaiser'in danışmanlarıydılar, büyük hayırseverlerdi, seçkinlerdi. Kendilerini Yahudi kökenli Almanlar olarak görüyorlardı. İnançlı ama bir o kadar da vatansever. Venedik gettolarında başlayan o yolculuk artık bir imparatorluğun kalbine ulaşmıştı. Warburg ailesi muazzam bir servetin ve köklü bir vatanseverliğin ortasında yeni bir dönemin eşiğindeydi. Ve o mirası geleceğe taşıyacak 5 parlak oğul dünyaya geldi. Ailenin direği Moritz Warburg ve eşi Charlotte Oppenheim'di. En büyükleri 1866 doğumlu Abby. Daha çocuk yaşta farklı bir ışıltıya sahipti. Sessiz, derin, kendi dünyasında biriydi. Finansın soğuk, hesaplı evreni ona göre değildi. O sayılardan çok duyguların ve fikirlerin peşindeydi. Kitaplara, sanata, sembollere hayrandı. İtalyan Rönesansı'nın mitleri ve insan ruhunun karmaşık labirentleri onu büyülüyordu. Ailenin kalbiyle aklı arasında Abby bir şairdi. Bir yıl sonra 1867'de Max doğdu. O Abby'nin tam tersiydi. Ayakları yere basan, düzenli, kararlı. Diplomaside ve bankacılıkta doğal bir yeteneği vardı. İnsanları nasıl okumak gerektiğini biliyordu. Paranın nabzını tutabiliyordu. Kısacası aile imparatorluğunu yönetecek kişi oydu. Max doğuştan bir liderdi. Hem stratejik hem soğukkanlı. Sonra 1868'de Paul geldi. Paul düşüncenin adamıydı. Finansı yalnızca kazanç aracı olarak görmüyordu. Onun ilgisi sistemin kendisindeydi. Paranın dünyada nasıl aktığını, hangi yapılarla yönetildiğini anlamak istiyordu. Almanya, İngiltere ve Amerika'daki bankacılık sistemlerini dikkatle inceliyor, farklarını karşılaştırıyordu. Bir gün bu bilgileri birleştirip küresel bir yapıya dönüştürebilecek kadar derin düşünen bir mimardı. 3 kardeş. Biri sanatın ruhunu, biri gücün mekanizmasını, biri sistemin aklını temsil ediyordu. Ve her biri Warburg mirasının farklı bir yönünü taşıyordu.
1871'de doğan Felix Warburg, kardeşlerinden bütünüyle farklıydı. O bir finansçıdan çok hayatı seven bir insandı. Neşeliydi, zarifti, ışık saçıyordu. İnsanları kendine çeken bir sıcaklığı vardı. Sanki yanında olmak bile moral verirdi. Elbette iyi bir bankacıydı. Ama onun kalbi başka yerdeydi. Sanatta, ailesinde insanlara yardım etme tutkusundaydı. Felix'in asıl gücü paradan değil, insan ilişkilerinden geliyordu. Bu doğal karizması onu kısa sürede Wall Street'in efsanevi isimlerinden birine dönüştürecekti. Ve zamanla çağının en büyük hayırseverlerinden biri haline gelecekti. En küçük kardeş Fritz ise 1879'da dünyaya geldi. Tarihte çoğu zaman göz ardı edilir ama o ailenin görünmez direğiydi. Gösterişten uzak, sadık, çalışkan. Hamburg'daki aile bankasında sessizce görevini sürdürdü. Max gibi bir devin gölgesinde çalışmak kolay değildi. Ama Fritz bu yükü onurla taşıdı. Ailenin istikrarını, sürekliliğini sağlayan gizli kahramandı. Bu 5 kardeş disiplinle yoğrulmuş bir eğitimden geçtiler. Klasiklerle dolu bir öğrenim, birkaç dilde akıcılık, Londra, Paris ve New York'ta geçen yıllar. Sadece büyük bir serveti değil, yüzyıllar boyunca taşınmış bir mirasın ağırlığını da omuzladılar. Yolları yakında ayrılacaktı. Kimisi Avrupa'nın kütüphanelerinde fikir peşinde koşacak, kimisi Washington'un güç koridorlarında iz bırakacaktı. Ama aralarındaki bağ, kan ve kader kadar güçlüydü. Hepsi aynı hikayenin parçalarıydı. Modern çağın eşiğinde duran bir hanedanın çocuklarıydı. Ve şimdi sahne hazırdı. 20. yüzyıl doğmak üzereydi. Bu yüzyılın şafağı umut doluydu. Teknolojiye, akla ve ilerlemeye sarsılmaz bir güven vardı. Dünya sanki sonsuza kadar büyüyebilirmiş gibi görünüyordu. Ama bu parlak vitrinin arkasında derin bir huzursuzluk kaynıyordu. Toplum değişiyor, dengeler sarsılıyor, yeni bir çağ sessizce şekilleniyordu. Warburg kardeşleri için bu dünya soyut bir fikir değildi. Bu onların yaşam sahnesiydi. Finansla kültürün, güçle estetiğin kesiştiği yerde büyümüşlerdi. Ve şimdi her biri bu karmaşık çağda kendi yolunu çizecekti. Kimisi sanatta, kimisi bankacılıkta, kimisi kamu politikasında. Farklı yönlere savrulsalar da hepsinin hikayesi aynı yere çıkıyordu. Bir hanedanın dorukta durduğu o an ve o doruğun hemen ardında beliren uçurum. Bu yüzyıl Warburg'ları eşi görülmemiş yüksekliklere taşıyacak. Ama aynı zamanda yok oluşun eşiğine de getirecekti. Yeni yüzyıla girerken Warburg ailesinin kaderi artık 5 kardeşin elindeydi. Ama o kaderi ilk reddeden en büyük kardeşti. Abby Warburg. 1866'da doğan Abby dahi bir aklın ağırlığını taşıyordu. Ama bu deha onu huzurlu değil, huzursuz bir insana dönüştürmüştü. Ailesinin gurur kaynağı olan o düzenli, hesaplı finans dünyası. Onun için boğucu, ruhsuz ve hatta anlamsızdı. Abby'nin tutkusu parayla değil, geçmişle ilgiliydi. Ama kralların tarihine değil, insanların iç dünyasına, korkularına, sembollere, mitlere. Floransa Rönesansı'nın sanatla, inançla, tutku ve delilikle harmanlanmış karanlık enerjisine çekilmişti. O dönemi aklın yeniden doğuşu olarak değil, insan ruhunun en derin çelişkilerinin sahnesi olarak görüyordu. Ona göre Rönesans, ışığın zaferi değil, karanlıkla yapılan büyük bir pazarlıktı. Ve Abby bu dünyanın içinde yaşamak istiyordu. Finansın soğuk matematiğinden değil, sanatın tutkulu kaosundan beslenmek istiyordu. Bir gün ailesini şaşkına çeviren bir karar aldı. Gelenek gereği ailenin en büyük oğlu olarak bankayı o devralacaktı. Ama Abby kendi yolunu seçti. Kardeşi Max o sırada sadece 13 yaşındaydı. Abby ona unutulmaz bir teklif yaptı. "Bankayı sen al," dedi. "Benim yerime sen geç. Ama bana bir söz ver. Ömrün boyunca almak istediğim her kitabı bana alacaksın." Max, içgüdüleri güçlü bir bankacıydı. Teklifin gerçek değerini hemen anladı. Kabul etti. O an tarihin akışı sessizce değişti. Çünkü Abby Warburg bu anlaşmayla yalnızca doğum hakkından vazgeçmedi. Kendi hayatının yönünü de çizdi. Yıllar içinde bu kitap sözü dünyanın en sıra dışı özel kütüphanelerinden birinin temelini oluşturacaktı. Abby Warburg ömrünü insan zihninin sembollerle dolu evrenini anlamaya adadı.
Ve geride bıraktığı o kütüphane onun sessiz ama kalıcı anıtı oldu. Abby Warburg bir sanat tarihçisiydi. Ama bu ünvan onu anlatmaya yetmez. O insan zihninin tarihini çözmeye çalışan bir düşünürdü. Bir kültür filozofu, bir psikoloji gezgini, akademik sınırların dışına taşan, alışılmış kalıpları reddeden bir maceraperestti. Sanatla ilgileniyordu, evet, ama onu ilgilendiren sanatçılar ya da dönemler değil, insanın iç dünyasıydı. Antik dünyanın sembollerinin, jestlerinin, duygularının nasıl yüzyıllar boyunca yaşayıp farklı kültürlerde yeniden belirdiğini araştırıyordu. Bu olguya kendi deyimiyle Nachleben der Antike, yani antik dünyanın yeniden dirilişi diyordu. Ona göre sanat, tarihin devamı değil, insan duygularının sürekliliğiydi. Korku, öfke, yas, coşku. Bunların hepsi zamanlar ve toplumlar değişse de aynı biçimlerde yeniden ortaya çıkıyordu. Abby bu tekrar eden imgeleri patos formülleri olarak adlandırdı. İnsan duygusunun evrensel diliydi bu. Fakat araştırması onu hiç beklemediği yerlere sürükledi. 1895'te Floransa'daki güvenli kütüphaneleri geride bırakıp Amerika'nın güneybatısına gitti. Pueblo ve Hopi halklarıyla birlikte yaşadı. Turist olarak değil, bir antropolog olarak. Orada gördükleri onu derinden etkiledi. Özellikle Hopililerin ünlü yılan dansı. Katılımcıların ağızlarında canlı çıngıraklı yılanlar tuttukları bu ritüel, Abby'ye göre sadece bir dans değildi. İlkel insanın doğayla kurduğu saf, korkusuz bağın sembolüydü. Antik Yunan'ın yılan kültleriyle aynı kökten gelen, insanın korkusunu eylemle dönüştürdüğü kadim bir semboldü. Warburg bu ritüelde insan zihninin en temel gerçeğini görmüştü. Korkunun kendisini temsil eden sembolü sahiplenmek, onun üzerindeki gücü kırmanın yoluydu. Bu kültürün doğuşuydu. İnsanın bilinçle kaos arasında kurduğu o ince düşünce alanı. Abby buna Denkraum, düşünme alanı adını verdi. Ama kendi zihni bu alanın içinde giderek daha karanlık bir yer haline geliyordu. Yıllar süren baskı, savaşın yarattığı sarsıntılar. Abby Warburg ağır bir zihinsel hastalığa sürüklendi. Bipolar bozukluk, halüsinasyonlar, yoğun korkular. 1918'de İsviçre'deki Kreuzlingen Sanatoryumuna yatırıldı. 6 yıl boyunca orada kaldı. Doktoru Ludwig Binswanger'dı. Dönemin en ünlü psikiyatristlerinden biri. Ve bir gün Abby Warburg sanatoryumun küçük konferans salonunda hastalara ve doktorlara unutulmaz bir konuşma yaptı. Kendi akıl sağlığını kanıtlamak için belki de hayatının en büyük entelektüel performansını sergiledi. Hopi yılan dansı üzerine kurduğu teorisini anlattı. Bu ritüelin insanların yıldırım korkusuyla yüzleşmesini, korkuyu sembolize eden yılan aracılığıyla onu aşmasını sağladığını savundu. Bu onun gözünde kültürün özüydü. İnsanın doğayla, korkuyla ve kendisiyle kurduğu o düşünsel mesafe. Kaostan anlam yaratma gücü. Warburg, o gün sadece akıl sağlığını değil, insanlığın en temel içgörüsünü de ortaya koymuştu. Sembol olmadan düşünce yoktur ve düşünce olmadan insan yoktur. Abby Warburg'un hayat boyu süren arayışının doruk noktası onun magnum opusuydu. Mnemosine Atlası. Yüzlerce siyah pano. Üzerine iğnelenmiş binlerce görüntü. Sanat eserleri, gazete kupürleri, reklamlar, mitolojik figürler. Tümü insanlığın hafızasında birbirine karışmış imgelerdi. Abby bu panolarla zamanın ötesinde bir harita çiziyordu. Ama bu bir coğrafya haritası değildi. İnsan duygularının, korkularının ve hayranlıklarının haritasıydı. Onun amacı insanlığın ortak hafızasında yankılanan o görünmez bağları ortaya çıkarmaktı. Mnemosine Atlası bitmedi. Ama tamamlanmamış hali bile bir manifesto gibiydi. Warburg mirasının sadece para ya da güç değil, aynı zamanda acı, merak ve zihinsel cesaret üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyordu. Abby insan zihninin labirentlerinde dolaşırken kardeşi Max Warburg ayaklarını sıkı sıkıya yere basıyordu. Aile anlaşmasına sadık kalarak genç yaşta M.M. Warburg ve Kohn'un başına geçti. Ve kısa sürede Almanya'nın en güçlü finansçılarından biri haline geldi.
Max tam anlamıyla bir stratejistti. Soğukkanlı, detaycı ve diplomatik. O kapalı kapılar ardında güç kuran bir adamdı. Hamburg'un ticaret salonlarından Berlin'in siyaset koridorlarına kadar uzanan bir nüfuza sahipti. Kısa sürede Kaiser, II. Wilhelm'in en güvendiği danışmanlardan biri oldu. O meşhur sanayiciler kabinesinin seçkin üyeleri arasındaydı. Görevi zordu. Görkemli söylemleriyle tanınan bir imparatora ayakları yere basan finansal gerçekleri anlatmak. Ama Max bu dengeyi ustalıkla kurdu. O yıllarda Almanya hızla sanayileşen bir devdi. Demiryolları, tersaneler, fabrikalar. Hepsinin arkasında Max'ın imzası vardı. Özellikle yakın dostu Albert Barley'nin yönettiği Hamburg-Amerika hattı, Alman ekonomisinin olduğu kadar yumuşak gücünün de simgesine dönüştü. Max'ın sözü sadece Hamburg'un ticaret masalarında değil, Berlin'in en yüksek devlet dairelerinde bile ağırlık taşıyordu. O tamamen asimile olmuş bir Alman Yahudisiydi ve kimliğini hiçbir şekilde çelişki olarak görmüyordu. "Önce Almanım," diyordu ve bundan gurur duyuyorum. Onlarca Alman şirketinin yönetim kurulundaydı. Devlet adına Londra, Paris ve New York'ta kredi anlaşmaları yaptı. Ekonomiyle diplomasiyi birleştiren bir köprüydü. Ve sonra dünya alev aldı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Max Warburg tüm enerjisini devletin hizmetine adadı. Bankasının kaynaklarını Almanya'nın savaş çabasına sundu. Savaşın finansal yükünü taşımak, ekonomiyi ayakta tutmak ve kaosun ortasında düzen kurmak için gecesini gündüzüne kattı. O artık yalnızca bir bankacı değildi. Bir imparatorluğun kalp atışını yöneten adamdı. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Almanya diz çökmüştü. İmparatorluk dağılmış, ekonomi çökmüş, ulus travmanın içinde nefes almaya çalışıyordu. Tam bu dönemde Max Warburg ülkesine son bir hizmet daha sundu. Versailles Barış Konferansı'na Alman heyetinin ana üyelerinden biri olarak seçildi. Masada artık silahlar değil, kelimeler konuşuyordu. Max mantıklı, hesaplı ve ölçülü bir sesle konuştu. Galip müttefiklerin Almanya'dan talep ettiği devasa tazminatlara karşı çıktı. Bunların ekonomik olarak imkansız olduğunu, sadece yeni bir yıkımı doğuracağını anlattı. Uyarıları netti. Bu antlaşma barışı değil, geleceğin savaşını yaratacak. Kimse dinlemedi. Ama tarih yıllar sonra Max Warburg'un haklı olduğunu gösterecekti. Savaş sonrası Almanya kaotik bir döneme girdi. Weimar Cumhuriyeti kurulmuştu. Fakat sokaklarda istikrarsızlık ve umutsuzluk hüküm sürüyordu. Bu fırtınalı yıllarda Max, ılımlılığın, aklın ve denge arayışının sesi oldu. Yeni demokrasinin geleceğine inancını hiç kaybetmedi. O, Alman Yahudilerinin ülkeye kattığı en yüksek değeri temsil ediyordu. Entegrasyon, vatanseverlik ve hizmet. Ama ironik bir şekilde tam da bu inançlar ileride yaşanacak büyük ihanetin gölgesinde trajik bir hal alacaktı. Sevdiği ülke sonunda ondan yüz çevirecekti. O yıllarda Max Almanya'da etkisini güçlendirirken iki küçük kardeşi Paul ve Felix gözlerini Atlantik'in ötesine çevirmişti. Onlar yeni dünyanın çağrısını duyuyordu. 1890'ların sonunda Avrupa hala küresel finansın kalbiydi. Ama Amerika'da endüstrinin, enerjinin ve göçmen emeğinin şekillendirdiği yeni bir dev uyanıyordu. Paul ve Felix bunu herkesten önce fark etti. Ve cesur bir karar aldılar. Yeni dünyaya, Amerika'ya gideceklerdi. Bu karar sadece kendi kaderlerini değiştirmeyecek, Warburg adını da tarihin yeni eksenine taşıyacaktı. Artık Avrupa'nın eski sarayları değil, New York'un gökdelenleri ailenin sahnesi olacaktı. Kıta değişmişti. Ama Warburg'ların özü aynı kalmıştı. Zeka, vizyon ve dünyayı şekillendirme arzusu. Warburg kardeşler New York'a geldiklerinde şehir bir girdap gibiydi. Büyüleyici, çelişkilerle dolu, baş döndürücü bir yer. Bu, soyguncu baronlar çağıydı. Demir yolları, çelik ve petrolden servet kazanan devler hüküm sürüyordu. Carnegie, Rockefeller, Morgan. Bir yanda 5. caddenin görkemli malikaneleri, diğer yanda Kraut olarak anılacak bir çevre.
Ve şimdi Hamburg'un köklü evinden gelen iki Warburg kardeşi o dünyanın yeni yıldızlarıydı. Onların gelişi sadece bir göç değil, bir güç transferiydi. Avrupa'nın eski bankacılık geleneği Amerika'nın genç enerjisiyle buluşmuştu. New York artık sadece fırsatın değil, Warburg mirasının ikinci perdesinin sahnesiydi. Derin düşünen bir adamdı Paul Warburg. Zihni bir bankacının değil, bir akademisyenin zihni gibiydi. Sabırlı, sistematik ve merak dolu. 1902'de New York'un en prestijli finans evlerinden biri olan Kuhn, Loeb Co.'ya resmen katıldı. Aslında bu kapı ona yıllar önce açılmıştı. 1895'te firmanın kurucularından Solomon Loeb'ün zeki ve zarif kızı Nina Loeb'le evlenmişti. Yani Paul sadece bir şirkete değil, bir hanedana adım atmıştı. O dönemde banka Wall Street'in devlerinden Jacob Schiff tarafından yönetiliyordu. Demir yollarını, endüstriyi, hatta savaşları finanse eden bir isimdi o. Schiff aynı zamanda gururlu bir Amerikan Yahudisiydi. Finans gücünü adalet için kullanmaktan çekinmeyen bir adam. Rusya'daki Yahudi pogromlarına öfkesini Japon ordusunu finanse ederek göstermişti. Tarihe geçen bir meydan okuma. Schiff'i etkilemek kolay değildi. Ama Paul'un zekası, ölçülü tarzı ve Avrupa bankacılığına dair derin bilgisi hemen dikkatini çekti. Paul, Almanya ve İngiltere'nin gelişmiş merkez bankacılığı sistemlerini yakından tanıyordu. Bu bilgi, küresel erişimini genişletmek isteyen bir Amerikan bankası için paha biçilemezdi. Paul ne pazarlıkçıydı ne de salon adamı. O bir mimardı. Finansın yapısını, temelini, iskeletini görebilen bir düşünür. Kısa sürede Schiff'in en güvenilir stratejik ortağı haline geldi ve ardından sahneye küçük kardeşi Felix Warburg çıktı. O Paul'un tam tersiydi. Daha dışa dönük, daha canlı, hayat dolu bir karakterdi. İnsanlarla anında bağ kurabilen bir karizma, içten bir enerji taşıyordu. Felix de Kuhn, Loeb ve şirketine katıldı. Ve o da kaderini aileye bağladı. 1895'te Paul'un düğünüyle aynı yıl Jacob Schiff'in tek kızı Freda Schiff'le evlendi. Bu evlilik sadece bir aşk değil, aynı zamanda iki hanedanın birleşmesiydi. Felix artık sadece bir ortak değil, kralın damadıydı. Ama o gücü servet biriktirmek için kullanmadı. Onun tutkusu insanlardaydı. Felix bağlantılar kurdu, güven inşa etti ve serveti stratejik ve şefkatli biçimde yeniden dağıttı. Zamanla Amerika'nın en büyük hayırseverlerinden biri haline geldi. Kurduğu vakıflar, desteklediği kurumlar sadece Yahudi toplumu için değil, dünya çapındaki krizlerde bir umut kaynağı oldu. Paul aklın sesi, Felix kalbin sesiydi. Biri sistem kurdu, diğeri insana dokundu. Ve birlikte Warburg adını Amerika'nın finansal ve insani tarihinde kalıcı bir yere kazıdılar. İki Warburg kardeşinin Wall Street'in en güçlü yatırım bankasının iki ortağının kızlarıyla yaptığı evlilik sadece bir tesadüf değildi. Bu stratejik bir birleşmeydi. Sermaye, zeka ve etkiyi tek bir çatı altında toplayan bir ittifak. Hamburg'daki Warburg'larla New York'taki Schiff ve Loeb ailelerinin birleşmesi, okyanusun iki yakasında muazzam bir finans köprüsü kurdu. Aile artık dünyanın en önemli iki merkezinde, Avrupa ve Amerika'da kök salmıştı. Gerçek anlamda küresel bir güç haline gelmişlerdi. Ve şimdi sahne, Warburg'ların en sessiz ama belki de en etkili üyesine aitti. Paul Warburg. Yıllarca hazırlanmıştı bu ana. Görevi Amerika'nın vahşi finans dünyasını ehlileştirmekti. Ve bu görev onu tarihe taşıyacaktı. O dönemde Amerika durdurulamaz bir dev gibiydi. 20. yüzyılın başında artık Britanya'yı geçmişti. Dünyanın en büyük ekonomisi olmuştu. Çeliği, petrolü, kömürü ve demir yollarıyla gezegeni besliyordu. Sanayi makineleri hiç durmadan çalışıyor, ülke enerjiden taşan bir güçle büyüyordu. Ama bu devin kalbi, finans sistemi, kaotik bir düzende atıyordu. Paul Warburg'un kendi sözleriyle, Amerikan finansı antika ve barbar bir sistemin üzerine kurulmuştu. Bankalar arasında hiçbir koordinasyon yoktu.
Krizler geldiğinde zincirleme panikler yaşanıyor, bir bankanın çöküşü tüm sistemi yerle bir ediyordu. Ülke her 10 yılda bir tekrarlanan bu finansal depremlerle sarsılıyordu. Amerika bir ekonomik devdi ama para dünyası hala vahşi batı gibiydi. Ve Paul Warburg bu düzensizliğe düzen getirecek kişiydi. O yalnızca servet peşinde bir bankacı değil, modern finansın mimarı olacaktı. Hamburg'dan gelen sessiz entelektüel Paul Warburg, Amerika'ya servet peşinde gelen binlerce göçmenden biri değildi. O bir amaç için gelmişti, bir misyonla. Kendini yeni bir ülkeye gelen bir doktor gibi hissediyordu ve hastasının durumunu hemen teşhis etmişti. Amerikan finans sistemi ciddi biçimde hastaydı. Kronik, hatta ölümcül bir hastalık. Ve Paul, tedavinin ne olduğunu bildiğine emindi. Yüzyılın başında Amerika, dünyanın ekonomik motoru olmuştu. Ama bu muazzam güç, kırılgan bir temelin üzerindeydi. Bankacılık sistemi 19. yüzyıldan kalma bir enkaz gibiydi. Dağınık, kontrolsüz ve tehlikeli. Bunun kökleri ülkenin derinlerinde yatan popülist bir korkuya uzanıyordu. Amerikalılar merkezi otoriteye içgüdüsel bir güvensizlik duyuyordu. Bu güvensizlik 1830'larda Başkan Andrew Jackson'ın ABD'nin 2. Merkez Bankası'na karşı açtığı savaştan miras kalmıştı. Sonuç? Yüzyılın başında Amerika'da 20.000'den fazla banka vardı. Her biri kendi küçük krallığı gibi yönetiliyordu. Ama onları birbirine bağlayacak bir sistem yoktu. Zor zamanlarda destek olacak bir son çare borç veren kurum yoktu. Bir banka panik yaşadığında domino taşı gibi hepsi peş peşe devriliyordu. Ve o çöküşleri durduracak kimse yoktu. En büyük eksikse esnek paraydı. Para arzı bankaların elindeki devlet tahvillerine bağlıydı. Bu da sistemi katı, kırılgan ve öngörülemez hale getiriyordu. Sonbaharda çiftçilerin krediye ihtiyacı olduğunda ekonomi genişleyemiyordu. Ama bir kriz çıktığında herkes aynı anda parasını çekmek istiyordu ve sistem bir anda çöküyordu. Bir gözlemcinin dediği gibi, Amerikan finans sistemi birkaç New York bankasının kasalarındaki altın rezervlerinin üstüne tehlikeli biçimde oturmuş, ters çevrilmiş bir piramit gibiydi. Paul Warburg bunu gördü ve korkmadı. Çünkü o bu sistemi yeniden tasarlayacak vizyona sahipti. Amerika'nın yeni bir kalbe ihtiyacı vardı ve o kalp henüz doğmamış olan bir kurumda atmaya başlayacaktı. Federal Reserve ve sonra 1907'nin Ekim ayında. Paul Warburg'un yıllardır uyardığı o felaket nihayet geldi. Bir kıvılcım yetti. Finans dünyasının üzerine karanlık bir dalga çöktü. Tetikleyici, her zamanki gibi açgözlülük ve kontrolsüz spekülasyondu. Bakır Kralı Betsen olarak bilinen F. Augustus Heinze, kendi şirketi United Copper Company'nin hisselerini köşeye sıkıştırmaya kalktı. Ama plan ters tepti. Çöküş o kadar sert oldu ki, önce onu destekleyen aracı kurum battı. Ardından domino etkisi başladı. Heinze'nin bağlantılı olduğu bankalardan biri çöktü. Sonra bir diğeri ve en sonunda New York'un en saygın kurumlarından biri sarsıldı. Knickerbocker Trust Company. 22 Ekim 1907 sabahı bankanın önünde kalabalıklar toplanmaya başladı. İnsanlar panik içindeydi. Herkes parasını aynı anda çekmek istiyordu. Ama kasalarda o kadar nakit yoktu. Birkaç saat içinde Knickerbocker ödemeleri durdurdu. Ve korku bir virüs gibi yayıldı. İrrasyonel, bulaşıcı, durdurulamaz. Bir banka koşusunun mantığı basittir ve ölümcüldür. Herkes bilir ki bankalar tüm parayı kasada tutmaz. Ama herkes aynı anda güvensizlik hissine kapıldığında önce davranan kurtulur. Bekleyen biter. Sonuç, kaos. Sağlam bankalar bile şüpheyle kuşatıldı. Kredi akışı bir gecede durdu. Şirketler maaş ödeyemedi. Borsacılar nakit bulamadı. Faiz oranları %100'ü aştı. New York borsası serbest düşüşe geçti. Bir yılda değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Panik birkaç gün içinde ülke geneline yayıldı. Küçük eyalet bankaları rezervlerini korumak için New York'taki hesaplarını boşaltmaya başladı.
Zincirleme etki durdurulamaz hale geldi. Ve bir sabah Amerika kendini uçurumun kenarında buldu. Dünyanın en zengin, en üretken ulusu. Bir anda felç olmuştu. Ekonomi durma noktasına gelmişti. 1907'nin o yüce kriz anında Amerika'nın devasa ekonomisi liderini kaybetmiş bir ordu gibiydi. Bir merkez bankası yoktu. Hazine piyasaya nakit enjekte edecek bir mekanizmaya sahip değildi. Ve böylece 90 milyonluk bir ulusun kaderi tek bir adamın omuzlarına kaldı. J.P. Morgan. Wall Street'in demir yumruğu, finansın yaşlı ve otoriter titanı, şimdi ulusun fiili Merkez Bankası olmak zorundaydı. New York'taki görkemli kütüphanesinde bir savaş karargahı kurdu. Banka yöneticilerini, trust şirketi sahiplerini, yatırımcıları tek tek çağırdı. Efsaneye göre kapıları kilitledi, anahtarı cebine koydu ve kimseye dışarı çıkmasına izin vermedi. Ta ki herkes anlaşana kadar. "Bu ülke batmayacak," dedi. "Ve siz de bu masadan kalkmayacaksınız." Morgan özel bir vatandaş olarak ulusal bir görevi üstlendi. Hangi bankanın kurtarılacağına, hangisinin batacağına o karar verdi. US Steel'in kaynaklarını sisteme aktardı. Borsayı desteklemek için sermaye yönlendirdi. Soğukkanlı, acımasız ama etkiliydi. Ve işe yaradı. Panik durdu. Ekonomi yavaşça nefes almaya başladı. Ama herkes aynı dersi aldı. Amerika bir daha asla tek bir adamın cesaretine bel bağlayamazdı. Bir ulus finansal kaderini seçilmemiş bir bürokrata ne kadar zeki, ne kadar iyi niyetli olursa olsun emanet edemezdi. Sistem temelden kırılmıştı ve artık değişmek zorundaydı. Bu çöküş bir adam için hiç de sürpriz değildi. Paul Warburg yıllardır bu anı öngörmüştü. O Almanya'nın sofistike Reichsbank sisteminden gelmiş, Londra'da Bank of England'ın işleyişini yakından incelemişti. Ve Amerika'ya geldiğinde gördüğü manzara karşısında tek kelimeyle dehşete düşmüştü. Merkez Bankası olmayan bir büyük ülke, ona göre modern bir şehirde su hattı ya da itfaiyesi olmadan yaşamak gibiydi. Kriz anında her şey yanacaktı ve kimse söndüremeyecekti. Paul 1903 gibi erken bir tarihte kayınpederi Jacob Schiff'e bir uyarı yazmıştı. "Bu refah bir yanılsama. Bu sistem çökecek." Ve şimdi çökmüştü. Warburg'un öngörüsü gerçekleşmişti. Amerika artık onu dinlemek zorundaydı. Panikten sonra Paul Warburg artık sessiz kalamazdı. Kuhn, Loeb ve Sonda'da saygı duyulan ama geri planda duran bir ortakken bir anda sahneye çıkan bir reformcuya dönüştü. Yorulmak bilmeden yazdı, anlattı, tartıştı. Finans dergilerine makaleler gönderdi. Ticaret odalarında konuşmalar yaptı. Ülke ülke dolaşıp Avrupa'nın merkez bankacılığı sistemini anlattı. Sabırla, sakinlikle, rakamlarla. Warburg'a göre çözüm basitti. Amerika'nın esnek bir para sistemine ihtiyacı vardı. Ekonomi genişlediğinde genişleyebilen, kriz anında daralabilen bir sistem. Tıpkı canlı bir organizma gibi nefes alan bir finans düzeni. Ve bunun anahtarı iskonto piyasasıydı. Warburg bunu bir öğretmen berraklığıyla anlatıyordu. Avrupa'da bir banka nakit sıkıntısına düşerse elindeki kısa vadeli kredileri, ticari kağıt dediğimiz belgeleri Merkez Banka'ya küçük bir iskonto farkıyla satabiliyordu. Bu sayede sağlam bir banka her zaman likiditeye erişebiliyordu. Sistem donmuyordu. 1907'de yaşanan kabus bir daha asla tekrarlanmıyordu. Warburg, Amerika için de böyle bir sistem hayal etti. Ülkenin bankacılık rezervlerinin bir kısmını tutacak, kriz anında bu kaynakları ülkenin her köşesine aktarabilecek merkezi bir kurum. Yani bir ulusal kalp, kan dolaşımı gibi çalışan bir para sistemi. Fikirleri akılcıydı, kanıtlanmıştı. Hatta teknik olarak mükemmeldi. Ama Amerika'da bir sorun vardı. Duygu. Merkez Bankası fikri birçok Amerikalı için neredeyse bir küfürdü. Batı'nın çiftçileri, Güney'in popülistleri bu düşünceden nefret ediyordu. Onlara göre bu, Wall Street'in bir tuzağıydı. Para trustu dedikleri o görünmez güçlerin ülkenin kaderini kontrol etme planı. Warburg'un fikirleri mantıklıydı ama kulağa tehlikeli biçimde Avrupalı geliyordu. Birçok Amerikalı için bu,
özgürlüğe değil, Londra ve Berlin bankacılarının etkisine benziyordu. Paul Warburg doğru teşhisi koymuştu. Doğru tedaviye de sahipti. Ama hasta, yani Amerika, ilacı yutmayı reddediyordu. Onu ikna etmek, bir ekonomik devrimi gerçekleştirmek kadar zordu. 1910 yılına gelindiğinde Amerika artık bir şey yapması gerektiğini biliyordu. Finans sisteminin tamiri ertelenemezdi. Ve reform için politik irade yavaş yavaş şekilleniyordu. Bu görevin başına Senato'nun en güçlü isimlerinden biri getirildi. Rhode Island Senatörü Nelson Aldrich, Kongre'nin tartışmasız titanı, Cumhuriyetçi Parti'nin ağır topu ve aynı zamanda John D. Rockefeller Jr.'ın kayınpederi. Aldrich, Ulusal Para Komisyonu'nun başkanı olarak görevlendirildi. Amacı, krizin nedenlerini araştırmak ve çözüm önermekti. Başlangıçta Paul Warburg'un fikirlerine kuşkuyla bakıyordu. Alman modelinden, Avrupa'nın merkez bankalarından bahseden bu adam ona fazla yabancı, fazla kıta Avrupası kokan bir reformcu gibi gelmişti. Ama 2 yıllık bir Avrupa turu her şeyi değiştirdi. Londra, Paris, Berlin. Aldrich, büyük merkez bankalarının nasıl işlediğini kendi gözleriyle gördü. En çok da Almanya'daki Reichsbank'ın verimliliğinden etkilendi. Artık o da inanıyordu. Bir merkez bankası Amerika'nın da ihtiyacıydı. Fakat büyük bir sorun vardı. Eğer bu plan açıkça Wall Street bankacıları tarafından hazırlanmış gibi görünürse ya da Aldrich'in kendi adıyla anılırsa, popülist Amerika onu doğmadan öldürecekti. Bu nedenle hem zeki bir plan hem de mutlak gizlilik gerekiyordu. Ve böylece tarihin en gizli toplantılarından biri düzenlendi. Kasım 1910'da ülkenin en güçlü finansçılarından oluşan küçük bir grup gizli davetler aldı. Sonradan tahmin edildiğine göre bu insanlar dünyadaki toplam servetin neredeyse 6'da birini temsil ediyordu. Katılımcılara gazetecilerden uzak durmaları söylendi. Toplantıya tek tek geleceklerdi. Hoboken, New Jersey'deki bir tren istasyonunda buluşacaklardı. İsimleriyle değil, sadece ilk adlarıyla hitap edeceklerdi. Yanlarında tüfekler getireceklerdi. Sanki sıradan bir ördek avı gezisine çıkıyorlarmış gibi. İstasyonda onları bekleyen özel, işaretsiz bir tren vagonu vardı. Bu tren onları Georgia kıyılarındaki Jekyll Adası'na götürecekti. Orada kalın perdeli bir av kulübesinde Amerikan finans tarihinin geleceği yazılacaktı. Toplantıya katılanlar arasında Senatör Nelson Aldrich, Hazine Yardımcısı A. Piatt Andrew, National City Bank Başkanı Frank Vanderlip, bugünkü Citibank'ın öncüsü, J.P. Morgan & Company'den kıdemli ortak Henry Davison, First National Bank Başkanı Charles D. Norton ve elbette Kuhn, Loeb & Koch'tan Paul Warburg vardı. 7 adam. Bir adada, tam bir gizlilik içinde. Ve o toplantı, modern Amerikan ekonomisinin kalbini oluşturacak sistemi doğuracaktı. Hedef belliydi. Georgia kıyılarındaki Amerika'nın en zengin ailelerine ait ıssız kış sığınağı Jekyll Island Club. 10 gün boyunca Amerikan finans dünyasının zirvesindeki bu küçük grup dünyadan koptu. Tartıştılar, atıştılar, uzlaştılar. Ve geceleri sabaha karşı 2'ye 3'e kadar masada kalarak yeni Amerikan bankacılık düzeninin iskeletini kurdular. Masayı Paul Warburg yönlendirdi. Merkez bankacılığın karmaşık ilkelerini sabırla anlattı. Reichsbank'ın yapısını parça parça çözüp bu mekanizmaları Amerika'nın benzersiz siyasi ve coğrafi gerçeklerine dikkatle uyarladı. Günlerce aynı soruyla boğuştular. Krizde yeterince merkezi çalışacak ama Washington'a ya da New York'a güç yığmaktan korkan ülkeye politik olarak kabul edilebilir dağınık bir sistem nasıl kurulur? Yavaş yavaş, titizlikle bir taslak ortaya çıktı. Ulusal Rezerv Derneği. Tek bir çatı ama 15 bölgesel şube. Warburg'un yıllardır savunduğu bütün anahtar fikirler içerideydi. İskonto piyasası, esnek para, son çare borç veren, ulusal rezervlerin merkezi yönetimi ve yerel dağıtımı. Adamlar adaya sessiz geldikleri gibi sessiz ayrıldılar, mutlak gizlilik yeminiyle. Jekyll Adası'nın sırrı ancak 20 yıl sonra bir katılımcı tarafından ifşa edilecek. Ve bu
10 yıllar boyunca sürecek komplo teorilerinin yakıtı olacaktı. Fakat adada çizilen yoldan yasa kitaplarına giden yol uzun ve siyaseten tehlikeliydi. Aldrich Planı adıyla 1912'de kongreye sunulan teklif her cepheden saldırı aldı. Demokratlar ve ilerici cumhuriyetçiler bunu büyük bankacıların kar için kontrol edeceği bir merkez bankası düzeni diye damgaladı. Aynı yıl Amerikan siyaseti altüst oldu. Mevcut başkan William Howard Taft, eski başkan Theodore Roosevelt ve Demokrat Woodrow Wilson arasında üçlü bir yarış. Sandıktan Wilson çıktı. Kongrede Demokratların eline geçti. Ve görünüşe bakılırsa Aldrich Planı o an sonsuzluğa gömüldü. Ama fikir ölmedi. Sahnenin ışıkları söndüğünde bile Warburg'un tasarladığı mimari perde arkasında yaşamaya devam ediyordu. Bir süre sonra adı değişecek. Ruhu ise neredeyse aynen Federal Reserve yasasına dönüşecekti. Başkan Woodrow Wilson yalnızca bir siyasetçi değil, eski bir tarih profesörüydü. Princeton Üniversitesi'nin eski başkanı olarak fikirlerin gücüne inanıyordu ve Amerikan finans sisteminin artık yeniden inşa edilmesi gerektiğini açıkça görüyordu. Ama Wilson aynı zamanda zeki bir politikacıydı. Wall Street'in hakimiyetine dair korkuların ülke çapında ne kadar derin olduğunu biliyordu. Yeni bir sistem inşa edebilmek için önce bu korkuları yatıştırmak zorundaydı. En yakın müttefikleri Virginia'dan ateşli temsilci Carter Glass ve Oklahoma'dan ilerici senatör Robert Owen'dı. İkisi de Paul Warburg'un yıllardır savunduğu teknik fikirleri aldı ve onları politik olarak Amerikan görünecek şekilde yeniden şekillendirdi. Tek merkezli yapıyı parçaladılar. Yerine 12 bölgesel rezerv bankası olan bir sistem kurdular. Her biri bölgesindeki özel bankaların sahipliğinde olacaktı. Bu sayede sistem kağıt üzerinde merkeziyetçi değil, ülke geneline yayılmış görünüyordu. Ama dehanın asıl parçası şuydu: Washington'da tüm bu ağı denetleyecek bir Federal Rezerv Kurulu kurulacaktı. Ve bu kurulun üyeleri başkan tarafından atanacak, senato tarafından onaylanacaktı. Böylece sistem özel sermaye ile kamu otoritesinin benzersiz bir dengesine dönüştü. Ne tamamen devlet kontrolündeydi ne de Wall Street'in elinde. Bu tam anlamıyla Amerikan tarzı bir uzlaşmaydı. Aylar süren hararetli tartışmalardan, bitmeyen oturumlardan sonra Federal Reserve yasası kabul edildi. Ve 23 Aralık 1913'te Başkan Wilson imzasını attı. Amerika artık kendi merkez bankasına sahipti. Yeni sistemi yönetecek ilk Federal Rezerv Kurulu oluşturulacaktı. Ve Başkan Wilson kimin bu yapıyı en iyi anlayacağını çok iyi biliyordu. Paul Warburg. Ama bu son adım bile kolay değildi. Warburg'un adaylığı senatoda fırtına kopardı. Bazı senatörler onun Wall Street'le bağlarını hedef aldı. Kuhn, Loeb ve şirketindeki ortaklığı para trustu dedikleri yapının kalbi olarak gösterildi. Saldırılar kısa sürede daha karanlık bir yöne kaydı. Artık mesele fikirleri değil, kimliğiydi. Almanya doğumlu olması, savaş öncesi milliyetçi atmosferde şüpheyle karşılandı. Bazı senatörler onun sadakatini sorguladı. Eski dünyanın bankacıları dedikleri sınıfın bir temsilcisi olarak suçlandı. Doğmamış bir adamın Amerikan ekonomisinin kalbini yönetmeye layık olmadığı söylendi. Oysa Paul Warburg neredeyse 10 yılını bu ülkenin en büyük açığını kapatmak için harcamıştı. Zekasını, itibarını ve sağlığını bu işe adamıştı. Şimdi ise kendi çözümünün eşiğinde, kamuoyunun önünde küçük düşürülüyordu. Bu onun için hem kişisel hem tarihsel bir sınavdı. Ama fikirleri ondan daha kalıcıydı ve çok yakında o fikirler Amerika'nın kalp atışı haline gelecekti. Paul Warburg için bu kişisel bir haçlı seferdi. Yıllar süren sabır, eleştiri, hatta aşağılanmadan sonra nihayet sona gelmişti. Senato oturumlarında adını defalarca geri çekmeyi düşündü. Ama her defasında fikirlerinin gücü ve mesleki bütünlüğü onu masada tuttu. Saldırılar, şüpheler, milliyetçi öfke, hiçbiri Paul'un vizyonunun ağırlığına dayanamadı. Ve sonunda
Ağustos 1914'te Senato onayını verdi. Hamburg'dan gelen göçmen Paul Warburg artık Amerika'nın ilk Federal Rezerv Kurulu Başkan Yardımcısıydı. O an bir dönüm noktasıydı. Amerikan finansının dizginlenemeyen vahşi canavarı nihayet kamu denetiminin altına girmişti. Warburg'un vizyonu kağıttan gerçeğe dönüşmüştü. Kendisi için bitmiş bir yolculuktu. Ama Amerika için yeni bir çağın başlangıcıydı. Paul aklın, düzenin ve yapının adamıydı. Ama Warburg soyadının kaderini sadece o belirlemedi. Çünkü aynı anda okyanusun öte yanında kardeşi Felix Warburg bambaşka bir güç inşa ediyordu. Şefkatin gücü. Paul'un dünyası teori, politika ve entelektüel mücadeleydi. Felix'in dünyası ise insandı. Dostluk, sıcaklık ve adanmış cömertlik. Kuhn, Loeb ve Chola'da parlak bir ortaktı. Zekası ve muhakemesiyle herkesin güvenini kazanmıştı. Ama onun için para bir amaç değil, bir araçtı. Hayatı boyunca zenginliği bir sorumluluk olarak gördü. Felix'in inandığı prensip, Yahudi geleneğinde tzedakah olarak biliniyordu. Yalnızca hayır anlamına gelmezdi. Adalet, doğruluk ve daha dengeli bir dünya yaratma görevi demekti. Felix Warburg bu inancın yaşayan örneğiydi. Sadece zengin bir bankacı değil, toplumun vicdanıydı. Yetimhaneler, hastaneler, eğitim kurumları, kurduğu ve desteklediği her yapı insan onurunu koruma arzusundan doğuyordu. O paranın sadece değer saklamadığını, aynı zamanda iyiliği çoğaltabileceğini gösterdi. Ve 20. yüzyılın o altın çağında bile onun cömertliğinin ölçeği nefes kesiciydi. Warburg kardeşleri iki farklı yoldan yürüdüler. Biri akılla, biri kalple. Ama ikisi de aynı mirası taşıdı. İnsanın gücü, zekasını ve servetini yalnızca kendisi için değil, dünya için kullanabilme cesareti. Felix Warburg'un evi, Felix Hall, onun dünyevi başarısının bir simgesiydi. Ama bu malikane bir servet anıtı değil, bir ruh sığınağıydı. Eşi Freda Schiff'le birlikte 5 çocukları için sıcak bir yuva ve çağın en ilginç, en yaratıcı insanlarının buluştuğu bir merkez haline getirmişlerdi. Felix tutkulu bir sanat koleksiyoncusuydu. Ama sadece resimleri toplamazdı. Onların ruhunu anlardı. Elindeki koleksiyon Amerika'daki en seçkinlerden biriydi. Cranach, Rembrandt, Veronese gibi ustaların eserleriyle dolu. Yine de onu çağının diğer koleksiyonerlerinden ayıran şey, sanata bakışındaki o derin tevazuydu. Felix için sanat özel bir hazine değil, insanlığın ortak mirasıydı. Güzelliği saklamak değil, paylaşmak gerektiğine inanıyordu. Evinin kapılarını sık sık öğrencilere, akademisyenlere, müze gruplarına açtı. Güzelliği paylaşamıyorsan, derdi, ona sahip olmanın anlamı yoktur. Bu felsefe ölümünden sonra bile sürdü. Ailesi Fifth Avenue'deki görkemli malikanelerini Jewish Museum'a dönüştürmek üzere bağışladı. New York'un kalbinde Yahudi sanatının, tarihinin ve kültürünün korunacağı kalıcı bir ev yarattılar. Bir evden fazlası, bir miras. Hayırseverliği bir hobi değil, bir meslek gibi gördü. Kuhn, Loeb ve şirketindeki işi kadar stratejik, planlı ve disiplinliydi. Sadece çek yazmadı, kurumlar kurdu. Sadece yardıma koşmadı, dayanıklı toplumlar inşa etti. Felix için yardım etmek bir refleks değil bir sistemdi. Felix Warburg'un vizyonu genişti ama kalbi hep aynı yerdeydi. Yeni vatanı Amerika'daki ve geride bıraktığı eski dünyadaki Yahudi topluluklarında. O tarihin en büyük Yahudi göç dalgasının tam ortasında yaşadı. 1881 ile 1924 arasında 2 milyondan fazla Yahudi Rus İmparatorluğu'nun pogromlarından, yoksulluktan ve baskıdan kaçarak Amerika'nın kapılarına sığındı. Bu muazzam göç yerleşik Amerikan Yahudi topluluğunda bir krize yol açtı. Wall Street çevresindeki Our Crowd olarak bilinen Alman Yahudi elitleri bu yeni gelenleri tedirginlikle karşıladı.
Kendileri asimile olmuş, reformcu, Almanca konuşan ve zenginlerdi. Yeni gelenlerse fakir, Yiddiş konuşan, geleneksel ve kültürel olarak bambaşka bir dünyadan geliyordu. Bazıları bu göçmenlerin Amerikan toplumunda zorlukla kazanılmış saygınlığı gölgeleyebileceğinden korkuyordu. Yeni bir antisemitizm dalgası yaratacaklarından endişeliydiler. Ama Felix Warburg bu bakış açısını reddetti. Bu insanları tehdit olarak değil, kardeşleri olarak gördü. Onlara yardım etmenin yalnızca bir görev değil, kutsal bir sorumluluk olduğuna inandı. Ve harekete geçti. Servetini, enerjisini ve organizasyon yeteneğini bu göçmenlerin sadece hayatta kalmaları için değil, gerçekten başarabilmeleri için kullandı. 1917'de Felix Warburg öncülüğünde New York Yahudi Hayır Derneklerini Destekleme Federasyonu kuruldu. O dönemde bu devrim niteliğindeydi. Daha önce yüzlerce küçük, rekabet halindeki yardım kuruluşu vardı. Dağınık, verimsiz, etkisiz. Felix Warburg, bankacılıktaki disiplinini bu dünyaya taşıdı. Dağılan çabaları birleştirdi, verimliliği merkeze aldı. Tüm bağışları tek bir çatı altında toplayan, daha fazla kaynak yaratıp onları en ihtiyaç duyulan yerlere yönlendiren merkezi bir yardım sistemi kurdu. Bu model, kısa sürede Kuzey Amerika'daki tüm Yahudi federasyonlarının temelini oluşturdu. Felix'in vizyonu sadece parayla sınırlı değildi. Henry Street Settlement gibi kurumları destekledi. Yeni göçmenlere hemşirelik hizmetlerinden İngilizce derslerine kadar her şeyi sunan merkezler. Jewish Theological Seminary'nin başlıca destekçisi oldu. Amerika'daki Yahudi düşüncesi ve ruhani yaşamın kalbi. Hastaneler, yetimhaneler, eğitim kurumları. Felix Warburg, toplumun kendi ayakları üzerinde durabileceği bir altyapı kurdu. Çünkü o, gerçek hayrın yukarıdan verilen sadaka olmadığını biliyordu. Gerçek yardım, insana onurunu geri veren yardımdı. Bağımsızlık, bilgi ve kültürel süreklilik sağlayan yardımdı. Felix Warburg'un inancı basitti. Bir toplumu yüceltmek istiyorsan, ona sadece ekmek değil, kendi geleceğini inşa etme gücünü vermelisin. Felix Warburg'un şefkati sınır tanımıyordu. 1914'te Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşiyle yanmaya başladığında o sadece bir bankacı ya da hayırsever değildi, bir kurtarıcıydı. Doğu Avrupa'daki Yahudi toplulukları, Alman, Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorlukları arasında kalan savaş hattında eziliyordu. Köyler yok oluyordu. Aileler yerle bir ediliyor, milyonlar kıtlık ve hastalıkla boğuşuyordu. İletişim kopmuştu, yardım hatları kesilmişti. Ve o felaketin ortasında dünyanın geri kalanına ulaşabilecek tek el Amerika'daki Yahudilerdi. Kasım 1914'te Kuhn, Loeb Co. ofisinde yapılan bir toplantıda Felix Warburg tarihin en önemli adımlarından birini attı. Modern Yahudi dayanışmasının kalbini oluşturacak bir kurum doğdu. American Jewish Joint Distribution Committee, kısaca JDC ya da Joint. Bu yeni organizasyon, daha önce birbirine uzak duran tüm kesimleri birleştirdi. Zengin Alman reform Yahudileri, geleneksel Ortodoks topluluklar, hatta seküler sosyalistler. Hepsi tek bir amaç için el ele verdi. Tarafsız bir yapıda savaşın hangi tarafında olursa olsun yardıma muhtaç her Yahudiye ulaşmayı hedeflediler. Sloganları basitti ama güçlüydü. Nerede bir Yahudi ihtiyaç içindeyse Joint oradadır. Felix Warburg'un liderliğinde JDC kısa sürede bir mucizeye dönüştü. Milyonlarca dolar toplandı. Lojistik zincirleri imkansızı başardı. Polonya, Rusya, Galicia, savaşın yıktığı şehirlerde JDC kamyonları yiyecek, ilaç, giysi taşıdı. Felix sadece yardım göndermedi. İnsanların yeniden ayağa kalkabileceği bir sistem kurdu. Savaş bittikten sonra bile çalışmalar durmadı. Yetimhaneler kuruldu, küçük işletmelere kredi sağlandı, zanaatkarlar yeniden iş başına döndü. Binlerce insan Felix Warburg'un vizyonu sayesinde hayata tutundu. JDC kısa sürede uluslararası insani yardımın yeni standardı haline geldi. Bugün bile kriz anlarında ilk harekete geçen yardım ağlarından biridir.
Ve kökeni o karanlık yıllarda Felix Warburg'un masasındaki o kararla başlar. Ama her büyük iyiliğin gölgesinde bir kin büyür. Warburglar hem Amerika'da hem dünyada büyük bir hayranlık kazanırken toplumun damarlarına sızan eski bir zehir yeniden yüzeye çıkıyordu. Antisemitizm. Artık eski maskesini takmıyordu. Yeni bir çağın diliyle konuşuyordu. Entelektüel bir kılıf, ekonomik bir jargonla süslenmişti. Ve sanayi çağının medya gücüyle milyonlara ulaşıyordu. Warburg soyadı, finans, zeka ve uluslararası etkiyle özdeşleşmişti. Ama tam da bu yüzden komplo teorilerinin, ırkçı karalamaların en kolay hedefi haline geldiler. Bir zamanlar insanlara umut getiren o isim, şimdi nefretin propagandasında günah keçisine çevriliyordu. Dünya karanlığa kayarken Felix Warburg'un inşa ettiği kurumlar ışığı taşımaya devam etti. Ama artık o ışığın çevresinde tehlikeli bir gölge büyümeye başlamıştı. Yeni yüzyıl yalnızca makineleri, endüstriyi ve hız çağını getirmedi. Aynı zamanda eski nefretlerin modernleşmiş halini de getirdi. Bu yeni antisemitizmin yakıtı sahte bir belgeydi. Siyon liderlerinin protokolleri. 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası'nın gizli polisi tarafından uydurulmuştu. Görünürde dünya egemenliğini ele geçirmeye çalışan gizli bir Yahudi komitesinin tutanaklarıydı. Sözde plan, finansı manipüle etmek, basını kontrol etmek ve savaşları kışkırtmaktı. Gerçekte ise beceriksizce yazılmış, intihal dolu bir paranoya fantezisiydi. Ama yalanın doğasında bir güç vardır. Yeterince korkmuş bir topluma söylendiğinde gerçek gibi görünür. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından milyonlarca insanın yersiz, işsiz, umutsuz kaldığı o kargaşada bu sahte metin açıklama haline geldi. Karmaşık bir dünyanın bütün sıkıntılarını anlatan basit bir hikayeydi. Ve tam da bu yüzden tehlikeliydi. Yalnızca Avrupa'da değil, okyanusun ötesinde, Amerika'da da kök salmaya başladı. Ve ironik biçimde onu en güçlü biçimde yayan kişi dünyanın en ünlü sanayicilerinden biriydi. Henry Ford. Ford, milyonlarca Amerikalı için bir kahramandı. Kendi emeğiyle yükselmiş, otomobili halkın ayağına indirmiş bir mucit. Ama 1920'de onun adı artık sadece otomobillerle değil, nefretin seri üretimiyle anılacaktı. Mayıs 1920'de Ford kendi gazetesi The Dearborn Independent'ta Yahudilere karşı 90 bir haftalık bir saldırı dizisi başlattı. Gazete ülke çapındaki her Ford bayisine gönderildi. Hiçbir müşteri istemese bile. Bu yazılar daha sonra 4 ciltlik bir kitapta toplandı. The International Jew, The World's Foremost Problem. Uluslararası Yahudi, dünyanın en önemli sorunu. Bu entelektüel bir tartışma değil, zehirli bir propaganda kampanyasıydı. Ve Ford'un elindeki megafon o dönemde 1 milyona yakın tiraja sahipti. Protokollerdeki yalanları milyonlarca Amerikalının evine taşıdı. Ve bu yalanların merkezinde tek bir isim vardı. Paul Warburg. Ford'un gazetesi Warburg'u Rothschild'lerin ajanı, yabancı bir komplonun temsilcisi olarak gösterdi. Federal Rezervi Amerikan ekonomisini korumak için değil, onu uluslararası Yahudi bankacıların eline teslim etmek için kurduğunu iddia etti. Ford'un çarpık anlatımında Federal Rezerv bir gizli hükümet haline gelmişti. Amerika'nın kaderini perde arkasından yöneten görünmez bir güç. Warburg'un biyografisindeki her ayrıntı bir suçlama aracına dönüştürüldü. Almanya'da doğmuş olması, ailesinin Avrupa'daki bankası, Jekyll adasındaki gizli toplantıya katılımı. Hepsi ulusun parasını manipüle eden bir örümcekin ipleri olarak sunuldu. İddialar o kadar absürt, o kadar çarpıtılmıştı ki akıl almazdı. Ama nefret mantıkla değil, korkuyla beslenir. Ve Henry Ford'un bastığı her gazete bu korkuyu biraz daha büyüttü. Paul Warburg bir ülkenin finans sistemini istikrara kavuşturmak için 10 yılını vermişti. Şimdi o sistemin yıkıcısı olmakla suçlanıyordu. Ve bir zamanlar takdirle anılan adı Amerikan paranoyasının sembollerinden birine dönüştü. Yalan artık manşet olmuştu. Karanlık daha da derinleşti. Warburg ailesi artık yalnızca iftiraların değil, yüzyıllardır tekrarlanan bir mitin modern versiyonunun hedefindeydi.
Basında, toplantılarda, kulaktan kulağa yayılan söylentilerde şimdi Warburgların Bolşevik devrimini finanse ettiği, Birinci Dünya Savaşı'nı her iki taraftan da kazanç için başlattığı iddia ediliyordu. Hatta dünya hükümetlerini perde arkasından yöneten gizli bir Yahudi kabalının parçası oldukları söyleniyordu. Hepsi protokollerin çizdiği o sahte senaryonun içindeydi. Ve bu kez bu yalanlar yalnızca karanlık bir bodrumda fısıldanmıyordu. Dünyanın en tanınmış, en saygı duyulan adamlarından biri onlara kendi adını, kendi prestijini veriyordu. Henry Ford. Ford'un etkisi yalnızca Amerika ile sınırlı değildi. Onun adı yenilik, çalışkanlık, başarıyla eş anlamlıydı. Ve o isim şimdi en eski nefretin taşıyıcısına dönüşmüştü. Ford'un yazdıkları Avrupa'ya ulaştığında bir adam özellikle büyülendi. Adolf Hitler. Daha sonra Mein Kampf'ta Henry Ford'u açıkça övecek, ofisinde portresini asacaktı. Amerikan sanayicisinin iftiraya bulanmış sözleri artık Nazi propagandasının yapı taşına dönüşmüştü. Bu saldırılar Warburg ailesinde derin yaralar açtı. Onlar gururlu ama özel bir aileydiler. Amerika'yı benimsemiş, servetlerini ve hayatlarını bu ülkenin gelişimine adamışlardı. Şimdi ise kendi evlat edindikleri ülkede hain, komplocu, gizli düşman damgası yiyorlardı. Bu yalnızca itibar kaybı değildi, bir kimlik kriziydi. Başkanlara danışmanlık yapabiliyor, Amerikan finans sistemini şekillendirebiliyorlardı. Ama milyonlarca yurttaşın gözünde hala yabancı, hala ötekiydiler. Ne kadar katkı yaparlarsa yapsınlar, her başarı antisemitizmin çarpık aynasında başka bir kanıta dönüşüyordu. Henry Ford, 1927'de kamuoyuna özür dilemek zorunda kaldı. Ama sözler geri alınamazdı. O yalanlar kendi hayatlarından çok daha uzun yaşayacaktı. Ford'un yazdıkları bir nefret şablonu yarattı. Aynı mitler 1930'ların Nazileri tarafından yeniden üretildi ve bir yüzyıl sonra bile internetin en karanlık köşelerinde dolaşmaya devam etti. Warburg ailesi için bu korkunç bir dersti. Zeka, akıl, iyi niyet, vatanseverlik, hiçbiri nefretin irrasyonel, ilkel gücü karşısında tam bir kalkan olamıyordu. Ve bu, modern çağın acı gerçeğiydi. Bir kez yayılan yalan, nesiller boyunca yankılanabilir. Tıpkı Ford'un gazeteleri gibi, tıpkı protokoller gibi, tıpkı insanlığın kendi karanlığından hala tam kurtulamayışı gibi. Atlantik'in ötesinde Warburg ailesi için çok daha karanlık bir fırtına yaklaşıyordu. Amerika'daki Warburglar, iftiralar ve komplo teorileriyle savaşırken, Almanya'daki akrabaları bambaşka bir tehditle karşı karşıyaydı. Bu kez savaş kelimelerle değil, devletleydi. Ve hedefleri belliydi. Yahudiler. 30 Ocak 1933'te Adolf Hitler, Almanya şansölyesi olarak atandı. O gün sadece bir hükümet değişmedi. Bir uygarlık kabusa uyandı. Yıllarca imparatorlara danışmanlık yapmış, ülkesine sarsılmaz bir sadakatle hizmet etmiş olan Max Warburg bir anda devletin düşmanı ilan edildi. Kaiser'in dostu, Versailles'ın temsilcisi, artık Nazi ideolojisinin gözünde Yahudi Bolşevik plütokrat komplosunun sembolüydü. Bir zamanlar gururla söylenen Alman Yahudi kimliği artık bir suçtu. Ve o eski, güvenli, entelektüel Hamburg günleri yerini sessiz bir korkuya bıraktı. Nazi iktidarının ilk yılları henüz toplama kamplarıyla değil, yavaş bir boğulmayla başladı. Bu, gaz odalarından önce gelen bir sosyal ölümdü. 1 Nisan 1933, Almanya genelinde Yahudi işyerlerine karşı ilk organize boykot günüydü. Dükkanlar, bankalar, eczaneler, SS muhafızları kapılarda durdu. "Buradan alışveriş yapmayın" yazılı tabelalar asıldı. Kısa süre sonra profesyonel kamu hizmetinin restorasyonu yasası çıkarıldı. Yahudiler kamu görevlerinden, üniversitelerden, mahkemelerden, okullardan sistemli biçimde tasfiye edildi. Bir bir her kapı kapandı. Her ay yeni bir kararname geldi. Yeni bir yasak, yeni bir aşağılama. Yahudiler parklar, yüzme havuzları, tiyatrolar, konser salonlarından men edildi. Dünyaları daraldı. Ve o duvarlar
yavaşça üzerlerine kapanmaya başladı. Bir zamanlar Alman kültürüne, ekonomisine, bilimine yön veren insanlar artık kendi şehirlerinde yabancıydılar. Max Warburg tüm hayatını adadığı ülkesinin artık kendisini reddettiğini ve belki de bir daha hiç dönülmeyecek bir uçuruma sürüklendiğini görüyordu. Alman-Yahudi ortak yaşamının altın çağı bitmişti. Yerine insanlığın en karanlık çağı başlıyordu. Max Warburg ve onun gibi düşünen birçok asimile Alman Yahudisi için 1930'ların başı acı verici bir hesaplaşma zamanıydı. Max bir rasyonalistti. Mantığa, diyaloğa ve en önemlisi tanıdığına inandığı Alman halkının temel nezaketine güveniyordu. Hitler ona göre geçici bir sapkınlıktı. Kaba, öfkeli bir demagog ama sonunda devletin ağırlığı altında evcilleşecek bir adam. Bu çılgınlığın bir ulusal sinir krizi olduğunu düşündü. Geçici, tehlikeli ama kalıcı olmayan bir kriz. Ve inandığı şeyin uğruna ülkesinde kalmaya karar verdi. Max'ın içinde bir görev duygusu vardı. Fırtınada gemiyi terk etmeyen kaptan gibi. Hala Almanya'nın ruhuna inanıyordu ve uluslararası prestijini kullanarak devletin kalbinde kalan aklı etkilemeye çalıştı. Reichsbank Başkanı Hjalmar Schacht ve hükümet yetkilileriyle görüştü. Onlara ideolojik değil, ekonomik bir dille konuştu. Antisemit, politikaların Almanya'nın kredi güvenini yıkacağını, ülkeyi uluslararası izolasyona sürükleyeceğini anlattı. Yahudi kuruluşlarındaysa gece gündüz çalıştı. İşlerini kaybedenlere yardım etti. Yeniden eğitim programları kurdu, ayrılmak zorunda kalanlar için göç planları organize etti. Elinden geleni yaptı, belki de yapabileceği son şeyi. Max Warburg'un kalma kararı naiflikten değil, artık var olmayan bir Almanya'ya duyduğu derin aşktan doğmuştu. Nazilerin her gün biraz daha yok ettiği o Alman idealine inançtan. Ama herkes bu inancı paylaşmadı. Ailenin genç kuşağından biri, Berlin ofisinde çalışan, zeki, kararlı ve asi bir bankacı, Sigmund Warburg, duvardaki yazıyı çoktan okumuştu. Sigmund farklıydı. Geçmişin vatansever romantizmine değil, geleceğin çıplak gerçekliğine inanıyordu. Nazi rejiminin doğası hakkında hiçbir yanılsaması yoktu. Bu bir sapma değil, kalıcı bir kabustu. 1934'te Hitler iktidarını sağlamlaştırdığında Sigmund valizini topladı ve Almanya'dan ayrıldı. Cebinde çok az parayla ama iki büyük servetle yola çıktı. Dehası ve Warburg adı. Londra'ya mülteci olarak ulaştı. Küçük bir ofiste mütevazı bir isimle işe başladı. New Trading Company. Kısa süre sonra adı değişecekti ve finans tarihine S.G. Warburg ve Co. olarak geçecekti. Sigmund'un kaçışı yalnızca kişisel bir kurtuluş değil, daha büyük bir göç dalgasının habercisiydi. Nazi barbarlığından kaçan bilim insanları, sanatçılar, düşünürler ve elbette bankerler, çoğu Yahudi, Britanya ve Amerika'ya sığınarak yeni dünyaların aklını ve ekonomisini şekillendireceklerdi. Bu beyin göçü, insanlık tarihinin en trajik ama en üretken kaçışlarından biri olacaktı. Ve ortasında yine aynı soyadı parlıyordu, Warburg. Sigmund'un öngörüsü hayatını kurtardı. Ve daha sonra küllerinden yeniden doğacak bir finans imparatorluğunun temelini attı. Londra'da kurduğu küçük mülteci ofisi, birkaç 10 yıl içinde dünya finansının en etkili güçlerinden biri olacaktı. Eski Warburg ve Corbetta, savaş sonrası dönemde Eurobond piyasasının öncüsü olacak ve düşmanca devralma kavramını icat ederek modern finansın yüzünü sonsuza dek değiştirecekti. Ama o sıralarda Hamburg'da, aile bankasının doğduğu şehirde, ilmek amansızca daralıyordu. Nazi rejiminin Aryanlaştırma politikası başta gönüllü bir satış baskısı gibi görünse de kısa sürede tam anlamıyla sistematik bir yağmaya dönüştü. Max Warburg için bu süreç sadece ekonomik değil, kişisel bir trajediydi. Ailesinin 140 yıl boyunca titizlikle inşa ettiği banka şimdi parça parça sökülüyordu. Ve bu söküm halkın gözleri önünde yapılıyordu. Bir tür canlı diseksiyon gibi. İlk baskı kendi çalışanlarını kovması yönünde geldi. 10 yıllarını bankaya vermiş Yahudi erkekler, kadınlar bir sabah kapıdan içeri alınmadı. Sonra Nazi yetkilileri Max ve kardeşi Fritz'ten yönetim kurulundan istifa etmelerini istedi. Ve nihayet sıra bankanın kendisine geldi. Gestapo devreye girdi. Yahudi olmayan ortaklar
Max'ın yıllarca dost bildiği iş arkadaşları karşılarına bir ultimatom kondu. Ya kontrolü siz devralın ya da banka doğrudan devlet tarafından müsaade edilecek. 1938'de Max artık dayanamadı. Kaçınılmaz olan olmuştu. Mo M. Warburg ve Co. 1,5 yüzyıllık tarihinin ardından satılmak zorunda kaldı. Alıcı uzun süredir ortakları olan Rudolf Brinkmann ve Hamburg'un Ari sermaye çevrelerinden oluşan bir konsorsiyumdu. Satış fiyatı gerçek değerinin yalnızca bir gölgesiydi ve kısa süre sonra bankanın adı değiştirildi. Brinkmann, Witz ve Co. Warburg adı, bir şehrin finansal ve kültürel kimliğinin kalbinde duran o isim resmi olarak silinmişti. Bu sadece bir satış değildi. Bu bir mirasın kasıtlı imhasıydı. Bir ailenin ruhunun, belleğinin, emeğinin çalınmasıydı. Kültürel bir vandalizm. Ve aynı zamanda 19. yüzyılın en uygar, en eğitimli uluslarından birinin nasıl barbarlığa indirgenebileceğinin canlı bir kanıtı. Yine de bu en karanlık saatlerde bile Max Warburg'un kalbi hala başkaları için atıyordu. Kendi güvenliğini düşünmeden kalan son etkisini kullanarak Nazi yetkilileriyle müzakere etmeye çalıştı. Amaç Yahudilerin kaçabilmesi için gizli bir göç fonu oluşturmaktı. Kendi azalan servetini ve Amerika'daki aile üyelerinin bağlantılarını seferber etti. Nazilerin Yahudilerden ülkeden ayrılmadan önce neredeyse tüm servetlerini gasp etmek için uyguladığı Reichsfluchtsteuer, yani çıkış vergisi, bir soygundan farksızdı. Ama Max bu zalim vergiyi ödemeye yardım ederek insan hayatlarını kurtarmaya çalıştı. Bu gangster bir rejimle yapılan yürek parçalayıcı, kahramanca ama sonunda yetersiz bir pazarlıktı. Ağustos 1938'de Max Warburg, doğduğu ülkeyi, hizmet ettiği vatanı, bütün bir ömrün inancını geride bırakarak New York'a göç etti. Sadece 3 ay sonra Almanya, Kristallnacht, Kırık Camlar Gecesi ile tam anlamıyla cehenneme dönecekti. O gece dükkanlar, sinagoglar ve evler yakıldı. Binlerce Yahudi tutuklandı. Artık zulüm, yasadan çıkıp açık şiddete dönüşmüştü. Ve Max Warburg, hayatını adadığı ülkenin yabancısı olarak sürgünde yaşıyordu. Bir zamanlar Almanya'nın en saygın vatanseverlerinden biri, artık vatansız bir mülteciydi. İkinci Dünya Savaşı, Nazilerin dünyaya saldığı o korkunç fırtına, Warburg ailesini dört bir yana savurdu. Ama ruhlarını asla kıramadı. Amerika'daki Warburglar savaşın kalbine atıldı. Felix 1937'de fırtınanın en kötüsünü görmeden hayatını kaybetmişti. Ama eşi Freda ve çocukları onun mirasını sürdürdü. Mültecilere yardım için milyonlar topladılar. Paul Warburg 1932'de ölmüştü. Ama oğlu James Warburg, Başkan Franklin D. Roosevelt'in yakın danışmanı olarak yeni düzen politikalarının ve savaş ekonomisinin şekillenmesinde rol aldı. Ve sonra Max'ın oğlu Eric. Eric Warburg 1938'de Amerika'ya göç etmiş, kısa sürede vatandaş olmuştu. Savaş başladığında tek bir arzusu vardı. Ailesini yok eden rejime karşı savaşmak. Akıcı Almancası, Alman elitini derinlemesine tanıması ve analitik zekası sayesinde Amerikan askeri istihbaratında hızla yükseldi. Birliklere değil, zihnin cephesine katıldı. Yakalanan Luftwaffe generalleri, sanayiciler ve Nazi subaylarını sorguladı. Bu sorgulamalardan Almanya'nın savaş üretimi, moral durumu ve gizli silah projeleri hakkında paha biçilmez bilgiler çıkardı. Artık bir Amerikan subayıydı. Ama ironik biçimde aynı zamanda Almanya'nın kurtuluşu içinde savaşan bir Almandı. Bu neredeyse şiirsel bir adaletti. Bir zamanlar kovulduğu ülkeyi oğul Warburg özgürlüğe kavuşturuyordu. 1945. Savaş nihayet bitmişti ve Eric Warburg doğduğu şehir Hamburg'a geri döndü. Ama artık o şehir hatıraların solmuş bir gölgesiydi. Bir zamanlar Avrupa'nın kalbi olan liman, şimdi bükülmüş metal yığınlarıyla dolu bir mezarlıktı. Sokaklarda sessizlik vardı. İnsanlar aç, moralsiz ve yönsüzdü. Şehrin kendisi sanki küllerinden yeniden doğmayı bekleyen bir hayalet gibiydi.
Ve tam bu yıkımın ortasında olağanüstü bir şey yaşandı. Nazi döneminde bankayı devralmış olan eski Alman ortağı Rudolf Brinkmann ve birkaç cesur isim ellerinde kalan son kaynakları korumuşlardı. Savaş biter bitmez hiçbir baskı olmadan Memmem Warburg ve Joe'yu Warburg ailesine geri verdiler. Bu Nazi Almanyası'nın karanlık mirası içinde küçük ama sonsuz anlam taşıyan bir dürüstlük eylemiydi. Bir vicdanın hala var olabileceğini hatırlatan nadir bir ışıktı. 1945'te artık bir Amerikan istihbarat subayı olan Eric Warburg, aile bankasının kontrolünü yeniden aldı. Ve ilk işi tek bir kelimeyi geri getirmek oldu. Warburg. Banka yeniden adını aldı. Mem Warburg ve Co. Yıkım o kadar büyüktü ki, yeniden inşa neredeyse imkansız görünüyordu. Ama Eric, ailesinin damarlarındaki inadı ve direnci taşıyordu. Doğduğu şehre olan sevgisini eyleme dönüştürdü. Yeni demokratik Batı Almanya ile Amerika arasında bir güven köprüsü haline geldi. Her iki ülkedeki bağlantılarını kullanarak Marshall Planı aracılığıyla Amerikan yatırımını teşvik etti. Hamburg'un yeniden doğuşunda, yani o ünlü Wirtschaftswunder, ekonomik mucize, kilit bir rol oynadı. Ve mucize gerçekleşti. Banka sadece hayatta kalmadı. Tekrar büyüdü, güçlendi, Hamburg'un en saygın özel finans kurumlarından biri oldu. Bir zamanlar Naziler tarafından tarihten silinmek istenen o soyadı, şimdi şehrin göbeğinde bütünlüğün, dayanıklılığın ve yeniden doğuşun sembolüydü. Peki sonunda Warburg ailesinin bilançosu ne gösteriyor? Bu ailenin hikayesi sadece para ya da güç değil, modern dünyanın inşa hikayesidir. Paul Warburg, Amerika'nın finans kalbini, yani Federal Rezervi yarattı. Sigmund Warburg, Londra'da Avrupa finansını devrimleştirdi. Kurduğu banka sonunda dev UBS'in bir parçası oldu. Max ve Eric Warburg, Naziler tarafından çalınan bankalarını geri aldılar ve küllerinden yeniden doğurdular. Warburg adı artık sadece bir banka değil, bir direniş anıtıydı. Karanlığın içinden geçen bir soyun, ahlak, zeka ve kararlılıkla nasıl yeniden ışığa çıkabileceğinin kanıtı. Hamburg'un kalbinde o isim hala duruyor. Memme Warburg ve Co. Bir ailenin değil, insan onurunun hikayesi olarak. Ama Warburg ailesinin hikayesi sadece yeniden doğuşun değil. Aynı zamanda insanlığın karanlık tarafına dair bir uyarı. Çünkü antisemitizmin zehri hala yaşıyor. 100 yıl önce Henry Ford'un gazetelerinde, Nazilerin afişlerinde dolaşan o temelsiz komplo teorileri bugün internetin en karanlık köşelerinde yeniden yankılanıyor. Bir zamanlar içeridekilerin en büyüğü sayılan bu aile yine de hep yabancı muamelesi gördü. Servet yarattılar, kurumlar kurdular ama sadakatleri hep sorgulandı. Tüm hayatlarını daha iyi bir toplum inşa etmeye adadılar ama her zaman öteki oldular. Yine de gerçek mirasları parayla ölçülmez. O miras banka kasalarında değil, borsa katlarının gürültüsünde hiç değil. O miras Londra'daki Warburg Enstitüsü'nün sessiz koridorlarında yaşıyor. A.B. Warburg'un bilgiye adadığı hayat hala insanlığın zihnini aydınlatıyor. O miras, Felix Warburg'un kurduğu Joint Distribution Committee'nin dünyanın dört bir yanında kurtardığı hayatlarda yaşıyor. Her felakette, her kriz bölgesinde yeniden ortaya çıkıyor. Ve o miras, Eric Warburg'un dönüşünde yaşıyor. Geçmişinin yıkıntılarına intikam için değil, yeniden inşa etmek için dönen bir adamdı. Warburg'un defterinin son satırı budur. Altınla değil, İnsan ruhunun kırılmaz direnciyle ölçülen bir miras.